Tarih sayfaları, babadan oğula geçen bir mirastan çok, kuruculuk ruhunun bir sonraki nesle aktarılışını yazar. Osman Gazi tohumu attı, Orhan Gazi fidana büyüttü. Ama o fidanın devasa gövdesiyle 3 kıtaya yayılan bir çınar ağacına dönüşmesi, 1. Murat Han döneminde gerçekleşti. 1326 yılında Bursa'nın fethinden hemen sonra dünyaya gelen bu büyük hükümdar, Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'dan olan oğluydu. O, sadece soylu bir gazi soyundan gelmekle kalmadı, lakabı Farsça kökenli Hüdavendigar'dı. Yani hükümdar, Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki vekili anlamlarını taşıyordu. Bu ünvan, onun sadece bir beyliğin yöneticisi değil, ilahi bir görevi üstlenmiş bir sultan olarak görüldüğünün de kanıtıydı. 1362'de tahta çıktığında Osmanlı, çevresi düşmanlarla çevrili, küçük ama hırslı bir gazi beyliğiydi. 1389'da 63 yaşındayken şehit olduğunda ise Balkanların en büyük gücü, sağlam kurumsal temellere sahip gerçek bir imparatorluk olmuştu. 1. Murat, 30 yıla yakın saltanatı boyunca kılıcını hem doğuda hem de batıda ustalıkla kullandı. Ancak onun en büyük başarısı fetihlerden çok kurduğu devlet düzeni ve efsanevi Yeniçeri ordusunun doğuşudur. Tarihçiler 1. Murad'ı, vakur, dindar, cesur ve son derece adil bir hükümdar olarak tanımlar. O, Osman ve Orhan Gazi'nin gaza ruhunu modern bir devlet yöneticiliği vizyonuyla birleştiren ilk padişahtı. Sadece sarayda oturup emir veren bir lider değil, bizzat ordunun ön saflarında yer alan, savaşın tozunu yutmuş bir komutandı. Sadelikten hoşlanır, zenginliğin ve şatafatın aşırılığından kaçınırdı. En büyük erdemi ise adalet idi. Fetihlerden sonra yerel halkın dinine, malına ve canına dokunulmamasını emrederdi. Bu adil yönetim anlayışı, Bizans'ın baskıcı idaresinden yılan Balkan halklarının Osmanlı idaresini bir kurtuluş olarak görmesini sağladı. Bu hoşgörü, kılıç kadar keskin bir fetihti. Osmanlı'nın Balkanlarda bu kadar kolay kök salmasının en önemli sebebi de budur. O, zaferin yalnızca savaş meydanında kazanılmadığını, gönüllerde kurulduğunu çok iyi biliyordu. 1. Murat tahta çıkar çıkmaz, siyasi önceliğini net bir şekilde Bizans ve Avrupa üzerine yoğunlaştırdı. Orhan Gazi'den kalan Çimpe Kalesi, artık sadece bir köprübaşı değil, Osmanlı'nın geleceğe uzanan bir koluydu. 1362 yılındaki Edirne fethi, bu dönemin en can alıcı hamlesidir. Edirne'nin ele geçirilmesi, sadece Bizans'ı başkenti İstanbul'a kilitlemekle kalmadı, aynı zamanda Osmanlı'nın batıdaki fetihlerinin meşruiyetini artırdı. Edirne, fetihten kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci ve en uzun süre başkentlik yapacak şehri ilan edildi. Başkentin Avrupa topraklarına taşınması, Türk devlet geleneğinde de bir ilkti. Bu, Sultan Murad'ın devletin rotasını kalıcı olarak batıya çevirdiğini tüm dünyaya ilan ediyordu. Edirne hemen ardından imar faaliyetlerine sahne oldu. Yeni camiler, medreseler, hanlar ve hamamlar inşa edildi. Şehir kısa sürede bir Balkan merkezinden İslami ilimlerin ve Osmanlı sanatının merkezi haline geldi. Bu imar, Osmanlı'nın fethettiği yerlere kalıcı olarak yerleşme politikasının bir göstergesiydi. Osmanlı'nın Edirne'yi alması ve hızla Balkanların içlerine akın etmesi, Papa 5. Urbanus önderliğinde büyük bir Hristiyan koalisyonunun kurulmasına yol açtı. Avrupalılar, Türk tehlikesini ilk kez bu kadar ciddiye almışlardı. 1364 Sırp Sındığı Savaşı, Tuna Nehri yakınlarında gerçekleşti ve Hacı İlbey komutasındaki az sayıdaki Türk kuvvetinin Büyük Haçlı ordusuna karşı kazandığı destansı bir zaferdi. Gece baskını taktiğiyle kazanılan bu zafer, Balkan prenslerini dehşete düşürdü ve Osmanlı'nın adını Avrupa'ya korkuyla yaydı. Ardından gelen 1371 Çirmen Savaşı ise Sırpların direncini tamamen kırdı. Sırp soyluları Osmanlı'ya harac ödemeyi ve asker göndermeyi kabul eden vasallar haline geldi. Sultan Murat, bu vasal sistemini kullanarak
doğrudan yönetimi zor olan uzak toprakları dolaylı olarak kontrol etme sanatını başarıyla uyguladı. Bu, basit bir beylik siyasetinden bölgesel bir gücün imparatorluk siyasetine geçişin en önemli göstergesiydi. 1. Murad'ın saltanatının en kalıcı eseri şüphesiz askeri ve idari kurumlardır. O, devlet, tebaasına dayanmalı ve padişaha mutlak sadakatle bağlı olmalıdır ilkesini benimsedi. Bu ilkenin sonucu olarak Kapıkulu Ocağı kuruldu. Bu ocağın temeli, özellikle fethedilen Hristiyan topraklarındaki çocukların belirli kurallar çerçevesinde alınarak İslami terbiye ile yetiştirildiği devşirme sistemine dayanır. Bu sistem orduya hem fiziksel hem de zihinsel olarak üstün yetenekli, doğrudan sultana bağlı bir elit sınıf kazandırdı. Yeniçeriler bu sistemin zirvesiydi. Onlar maaşlıydı, düzenli eğitim alırdı ve Osmanlı'nın profesyonel ordu ihtiyacını tamamen karşıladı. Bu askeri yenilik, Osmanlı'nın yüzyıllar boyu Avrupa ordularına karşı üstün gelmesinin temelini oluşturdu. Öte yandan geleneksel Türkmen askerlerinden oluşan tımarlı sipahiler de 1. Murat döneminde en organize dönemini yaşadı. Timar sisteminin yaygınlaştırılmasıyla her toprak parçası bir askeri üs haline geldi. Sipahiler savaş zamanı hazır asker, barış zamanı ise üretimden sorumlu vergi memuru görevi görüyordu. Bu sistem devlete maliyet yüklemeden büyük ve hazır bir ordu gücü sağlıyordu. Askeri başarılar kalıcı olmak istiyorsa sağlam bir yönetim aygıtına ihtiyaç duyar. 1. Murat, bu vizyonla devleti yöneten sivil kurumları kurdu. Divan-ı Hümayun, yani Devlet Konseyi, bu dönemde bugünkü bakanlıklar gibi çalışan 3 temel makama ayrıldı. Birincisi kazaskerlik, adalet ve eğitim işlerinin başıdır. İslami hukukun tüm ülkeye standart bir şekilde yayılmasını sağlamakla yükümlüdür. İkincisi defterdarlık, maliyenin başıdır. Tüm hazine işlemlerini, vergileri ve bütçe planlamasını yönetir. Bu, Osmanlı'nın ilk organize Maliye Bakanlığı'dır. Üçüncüsü vezir-i azamlık. Başvezirlik makamı ilk kez 1. Murat döneminde güçlenerek padişahın mutlak vekili konumuna yükseldi. Çandarlı Hayreddin Paşa gibi güçlü vezirler bu kurumsallaşmanın mimarı oldular. Ayrıca 1. Murat, taht kavgalarını bir nebze de olsa önlemek ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için ülke topraklarının sadece padişah ve oğullarına ait olduğunu ilan etti. Bu, beylerin ve diğer hanedan üyelerinin toprak üzerindeki hak iddialarını kesen, mutlak monarşiye giden yolda atılmış kritik bir adımdı. 1. Murat, batıdaki gaza faaliyetlerine odaklanabilmek için Anadolu'nun içlerini sükunetle kontrol etmeliydi. Bu amaçla kılıçtan çok aile bağlarını ve parayı kullandı. Bu politika, onun askeri dehası kadar siyasi zekasını da gösterir. Germiyanoğulları Beyliği ile kurulan akrabalık, Osmanlı tarihinin en zekice toprak kazanma hamlelerinden biridir. Oğlu Yıldırım Bayezid'i Germiyan Bey'inin kızıyla evlendirerek, Kütahya, Simav ve Emet gibi zengin toprakları çeyiz yoluyla barışçıl bir şekilde kazandı. Bu olay, Anadolu beylikleri arasında Osmanlı'nın meşruiyetini artırırken, diğer beyliklere de Osmanlı ile düşman olmak yerine akraba olmak daha karlı mesajını verdi. Hemen ardından Hamitoğulları Beyliği'nin Isparta ve çevresindeki toprakları yüksek bir meblağ karşılığında satın alındı. Bu satın alma, Osmanlı'nın sadece askeri gücünün değil, mali gücünün de zirvede olduğunun bir kanıtıydı. Bu diplomatik manevralar sayesinde Osmanlı, büyük bir çatışmaya girmeden Karamanoğullarına komşu oldu ve Anadolu Türk Birliği'ni kurma yolunda kritik bir avantaj elde etti. Yıl 1389. Avrupa, 1. Murad'ın durdurulamaz ilerleyişine son vermek için tarihin en büyük Haçlı ordularından birini Sırp ve Bosna prenslerinin liderliğinde Kosova'da topladı. Bu, Osmanlı'nın Balkanlardaki kaderini belirleyecek son ve en büyük sınavdı. Sultan Murat, savaş meydanına çıkmadan önce büyük bir alçak gönüllülükle çadırında Allah'a dua etti. Bu savaş, tüm Haçlı kuvvetlerine karşı kazanılmış mutlak bir zaferdi. Yeniçerilerin disiplini ve sultanın meydan okuyan stratejisi düşman ittifakını darmadağın etti. Osmanlı İmparatorluğu bu zaferle Balkanlardaki egemenliğini sonsuza dek perçinlemiş oldu. Ancak bu muazzam zafer Osmanlı'ya çok ağır bir bedel ödetti. Savaş bittikten sonra zafer meydanını gezen Sultan Murat, yaranı Sırp soylusu Miloš Obilić tarafından hançerlenerek ağır yaralandı ve kısa süre sonra şehit oldu.
1. Murat Hüdavendigar, savaş meydanında can veren tek Osmanlı padişahı olarak Allah yolundaki davasına olan bağlılığını en yüksek mertebede ispatladı. O, vefat ettiğinde geride sadece toprak değil, yüzyıllar sürecek bir devlet geleneği, bir ordu sistemi ve kurumsal bir miras bıraktı. Osmanlı Beyliği onunla birlikte gerçekten bir cihan devleti haline geldi.